Gerçekten efsaneydi. Benim bir senedir gelmek istediğim seviyeye 2 günde geldim diyebiliriz. Yani çok güzel deneyimler yaşadım. Nevşah'la birebir mentörlüğünde o eğitimi almak gerçekten mükemmel bir şeydi. Yani hissettim. Büyük bir açılım yaşadım orada. O meditasyonda omzuma dokunduğunu hissettim. Hatta o rahmimden giren elektriği hissettim. Yani onunla beraber gezintiye çıkıyormuş gibi acayip bir ruh halindeydim ve oradan hiç çıkmak istemiyordum. Saatler sürüyordu. Ve acayip bir huzur doluydu içim yani. Nevşah'ın varlığında onunla birebir yaşamak çok daha farklı bir şey. Yani bu nasıl diyeyim, anlatılacak bir şey değil ya. Başka eğitimler de aldım ama beni hiçbiri tatmin etmedi. Hayata bakış açım değişti tamamen. Şöyle söyleyeyim. Nevşah'ın en sonki bu kendinize ne söylemek istersiniz dediğimde Nevşah bana sadece teslim ol dedi. Ve omzuma dokundu. O anda bıraktım her şeyi. Merhaba Melek, hoş geldin. Nasılsın? Merhabalar, teşekkür ederim Damla Hanım. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Bize biraz kendinden bahsetmek ister misin? Ee, 48 yaşındayım. Evliyim, 3 çocuğum var. Ee, yani çocuk gelişimi mezunuyum. Süper, Ee, harika. aynen direksiyon usta öğreticiliği yaptım 5-6 sene. Hı hı, Bir şirkette, medikal şirketinde devam ediyorum şu an. Öyle. süper. Peki Nevşehir Enstitü'den hangi eğitimleri almıştınız? Ee, ben ilk kez katılıyorum. İşte kampa katıldım. Dişi Enerjiyi Uyandır. Efsane Kadınlar Kulübü'ne katıldım. Kadın 2.0'ı aldım. Uyanış aldım daha yeni. Öyle. Ne kadar zamandır eğitimlerin içerisindesiniz? Şöyle 2 yıl önce ben bir rahatsızlıktan dolayı büyük bir arayışa girmiştim. Ee, Ondan sonra işte Nevşah çıktı karşıma. Onun işte meditasyonlar yapıyorum 1 yıldır. Videolarını izledim, kitaplarını okudum, tavsiye ettiği kitapları bitirdim derken sonra artık hazır olduğumu hissettim. Dedim bir yerden başlamalıyım. Çünkü çok fazla istediğim tap noktaya gelememiştim. Dedim evet, bir de Nevşah'la çok fazla konuşuyordum. Gün boyunca her gün gece gündüz. Ve rüyalarıma girince dedim artık evet, hazırım, başlamam gerekiyor. O şekilde Hatice Hanım'a ulaştım. Onun yardımıyla başladık. Harika. Peki Tanrıça Kampı'na katıldınız. Buradaki deneyimlerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz? Evet, gerçekten efsaneydi. Yani benim bir senedir gelmek istediğim seviyeye 2 günde geldim diyebiliriz. Yani çok güzel deneyimler yaşadım. Nevşah'la birebir mentörlüğünde o eğitimi almak gerçekten mükemmel bir şeydi. Yani hissettim. Onun varlığını, onun ruhunu hissettim. O meditasyonlarda dokunduğunu hissettim bana. E, büyük bir açılım yaşadım orada. Harika. Peki Nevşah'la bir arada olmak, onun varlığında ve enerjisinde olmak senin için ne ifade ediyor? Yani Nevşah'la 1 yıldır zaten ruhsal olarak onu hissediyordum. Ama onun yanında, onun varlığında yani öyle bir şeydi ki o meditasyonda omzuma dokunduğunu hissettim. Hatta o rahmimden giren elektriği hissettim. Yani ben ömrümde hiç ağlamadığım kadar neden ağladığımın da farkına varmadan o gözyaşlarımın aktığını gördüm. Yani ve o şeyden çıkamadım. O eğitim boyunca o ruh halinden çıkamadım. Geldikten sonra büyük açılımlar yaşadım. Hayatımda çok büyük çıkışlar oldu. Gizli kalmış, gizli saklı her şey bir anda böyle ortaya çıktı. Rüyalarıma girdi.
Yani çok ben de akışa bıraktım kendimi açıkçası. O akışın içinde akıyorum, öyle diyebiliriz. Harika. Peki Efsane Kadınlar Kulübü Nevşah'ın her an, her yerde sizlerin yanında olabilmesi, Evet, yaşamanızın her seviyesine destek olabilmesi için kuruldu. Onun varlığını ve desteğini gerçekten her an hissedebiliyor musun? Sana evet. neler söylüyor? Kendinle ilgili neler hatırlatıyor? Ya ilk şöyle söyleyeyim, ilk rüyama girdiğinde böyle sizinle konuşur gibi görüntülü konuşuyorduk. Bana dedi ki beni nasıl buldun dedi. Eee, Çok böyle içimdeki olan bazı şeyleri sanki beni gördü. Ruhen olarak o videoda bana dedi ki anlat dedi, ben anlatmaya başladım. Bana dedi ki hemen dedi danışmanını arayıp onunla konuşuyorsun dedi. Ben de hemen Hatice Hanım'ı aradım tabii. Onun çok yardımını gördüm. Yani dediğim gibi rüyalarımda ve meditasyonlarımda Nevşah demem yetiyordu. Sadece ismini anıyordum ve o sanki beden yoktu bende. Yani onunla beraber gezintiye çıkıyormuş gibi acayip bir ruh halindeydim ve oradan hiç çıkmak istemiyordum. Saatler sürüyordu. Ve acayip bir huzur doluydu içim yani. Sanki böyle üstün, farklı bir yaratık gibi hissediyordum kendimi. Peki dünya çapında yüz binlerce kadın Nevşah'ı örnek alıyor, izinden yürüyor ve kurduğu Evet. sistemi takip ediyor. Sence Efsane Kadınlar Kulübü içindeki metotlar nedeniyle mi bu kadar etkili yoksa Nevşah'ın varlığı mı her şeyi değiştiriyor? Ya metotlar zaten mucizevi bir şey. Ama ben kendi bir yıldır deniyorum metotları. Ama evet değişiklikler oldu. Ama Nevşah'ın varlığında onunla birebir yaşamak çok daha farklı bir şey. Yani bu nasıl diyeyim, anlatılacak bir şey değil ya. Bunu sadece yaşamak gerekiyor. Yani onunla birlikte var olmak gibi bir şey bu. Peki bu eğitimi almaya nasıl karar verdin? Yani bu eğitimi ben bir operasyon geçirdikten sonra bir 15 dakika bir kalbim durmuş ve ben onu yeniden doğuş olarak adlandırdım. Ve hayatımı sorgulayan biriydim ama çok daha böyle tap noktada sorgulamaya başladım. Bir arayış içindeydim ve her şeyi sorguluyordum. Ee, Birçok insanı hayatımdan çıkardım. Sonra sorduğum sorular Nevşah'ın bir videosuyla benim karşıma çıktı. Yani öyle net konuşuyordu ki, öyle kararlıydı ki, evet dedim ya, benim bütün sorularıma cevap veriyordu. Kafamdaki bütün soruları cevaplıyordu. Evet dedim, benim yolum bu. Benim yani sanki onun için gelmiştim ben hayata. İşte amacım neyi sorguluyordum sürekli. Ne yapmak istiyorum. Hep bu tür şeyler çıkıyordu karşıma. Ve dedim evet, benim amacım ve yolum bu yol. Ben bu yolda ilerleyeceğim dedim. Ve o şekilde karar verdim yani. Yani başka eğitimler de aldım ama beni hiçbiri tatmin etmedi. Eğitimden önceki hayatın nasıldı? Nasıl hissediyordun? Ee, Hep bir arayış içindeydim. Kendimi bildim bileli. Ve hep böyle insanlara, özellikle kadınlara ve çocuklara yardım etme arzum çok fazlaydı. Bir çaba içindeydim yani. Bunun için sırf aile danışmanlığı, NLP falan aldım. Ama dedim ki hayır, bunlar değil. Yani benim yapmak istediğim bu değil. E, O şekilde başladım yani. Sonra yolum buraya çıktı. Peki eğitim boyunca ne gibi farkındalıkların oldu? Ee, Ne gibi farkında? Hayata bakış açım değişti tamamen. İnsanlara bakış açım değişti. Ruhsal olarak unuttuğum her şeyi hatırladığımı fark ettim. Yani sanki ben biliyordum ama unutmuştum.
Ve o işte uyanışla yeniden doğmak dediğim, tabir ettiğim şeyle, o yaşadığım şeyle ben yeniden sanki varlığımı, her şeyimi hatırladım. Hatırlamaya başladım. Yani o kadar çok yolun başındayım ki ve çok aşırı heyecanlıyım tabii bu yolda ilerlemek ve kendimi aslında en üst versiyonunu görebilmek beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü bir yılda bile gelebildiğim yer hiç hayal edeceğim bir yer değildi. Ama daha yeni başladığım halde bu kadar değiştiysem ve dönüştüysem herhalde Nevşah'la en son tap nokta nasıl olur hayalini kuruyorum açıkçası. Peki şimdiki Melek eğitimi almadan önceki Meleğe ne söylemek isterdi? Ah, akışa teslim ol. Bırak her şeyi. Sadece bunu söylemek istedim ve şöyle söyleyeyim. Nevşan en sonki e, bu kendinizi ne söylemek istersiniz dediğinde Nevşah bana sadece teslim ol dedi ve omzuma dokundu. Yani o anda bıraktım her şeyi. Bu kadar. Harikasın. Peki, Nevşah'ı onu henüz tanımayan insanlara anlatmak istersen eğer nasıl anlatmak istersin? Ben başladım anlatmaya. Yani onlar bendeki değişikliği gördüklerinde sana ne oldu diyorlar. Yani zaten kendimi çok farklı hissediyordum ve insanlar içinde nasıl anlatayım, hissediyordum ya, o farklılığı hissediyordum zaten. Onlar da hissetmiş olmalılar ki bana soruyorlar artık. Yani etrafımdaki neredeyse bütün kadınlar hep bir çözüm yol istiyorlar benden. Ben de diyorum ki her içinize sorun diyorum. Ne yapmak istiyorsanız siz kendiniz bulacaksınız diyorum. Ben o şekilde buldum diyorum. Ben sordum ve buldum yolumu diyorum. Anlatıyorum işte şunu yapıyorum, meditasyon yapıyorum, işte şu videoları izliyorum. Siz de takip edip kendi yolunuzu bulabilirsiniz diyorum. O şekilde elimden geldiği kadar istekli olanlara tabii yardım etmeye çalışıyorum. Peki bu eğitimi aldıktan sonra ilişkilerinle ilgili ne gibi gelişmeler oldu? Ee, Yani çok huzurlu, mutlu bir ailem var. Onlar bendeki bu değişikliği fark ettiler. Yani o huzuru, o neşeyi hissettiler. O varlığımdaki eşim bana Melek Hanım derdi. Artık huzurum diye hitap ediyor. Ve işinde bile her şeyi bana soruyor. Nasıl yapmalıyım diyor. Sonra yani her şey mükemmel bir şekilde işliyor. Harika. Peki bu eğitimleri aldıktan sonra finansal anlamda ne gibi gelişmeler oldu? Çok büyük değişiklikler oldu ya. Yani hiç beklemediğimiz yerden ben işte diyordum aşkım ben evrene mesaj gönderdim gelecekse merak etme. Hemen arıyor beni diyordu ki aşkım hiç beklemediğim bir yerden işte yüklü bir para geldi. Bir arsa meselemiz vardı yıllardır çözülmeyen bir anda değerinin çok büyük bir katına değerlendi arsa sattık. İşte ve çok büyük beklediğimizin neredeyse 10 katı fazlası bize bir getirim sağladı ve çok rahatlattı. Yani bir yıldır ben bu eğitimleri almak istiyordum ama işte sürekli erteliyordum, bahaneler uyduruyordum ve bir anda e, önüme para geldi. Ve eşime dedim ben eğitimi alacağım, kararlıyım. Hiçbir şey söylemedi. Tamam sen ne istersen. O şekilde açıldı yani her şey. Harika. Peki bu eğitimleri aldıktan sonra iş yaşamında ne gibi gelişmeler oldu?
İş yaşamında şöyle yani benim bir çok istediğim bir hedefim vardı. E, Yani kadınlara özellikle yardım edebilmek, bir işte yer açmak, onları kendilerini bulmalarına yardım etmek gibi bir arzum var. Ve eşim de buna katkı sağlıyor ve ben artık tamam açabilirim dediğim evrede bu işi gerçekleştirmek istiyorum. Ve her şey de çok güzel gidiyor yani o yolda. Harika. Peki son olarak ne eklemek istersin? Ya her şey efsane. E, Hayattaki yaşanan şeyler bile bu hani çabaya gerek yok diyorum kadınlara. Ve hayatımdaki bütün kadınlar çözüldüler. Hiç anlamadığım bir şekilde bütün sırlar ortaya çıktı. Kendilerini, içlerindeki o gücü buldular, haykırmaya başladılar. Biz artık böyle yaşamak istemiyoruz dediler. Ve ben de onlara sadece dokunuyorum. Sadece destek oluyorum. O şekilde her şey mükemmel gidiyor. Evet zor. Onlara söylüyorum, hayat zor ama her şey geçecek diyorum. Her şey sizin istediğiniz gibi çok mükemmel olacak diyorum. Onların yüzündeki tebessüm bana yetiyor. Harikasın. Paylaşımların için çok teşekkür Ben ederim. çok teşekkür ederim. Sağ olun.